Herkese merhaba, Kayağa Gidelim'e hoş geldiniz. Rila Milli Parkı içerisinde bulunan Bulgaristan'ın Bansko'dan sonraki en büyük kayak merkezi olan Borovets'teyiz. Haydi başlayalım. Hemen ulaşımla başlamak istiyorum. Biz Borovets'e nasıl geldik? İstanbul'dan araçla geldik. Yaklaşık 6-6,5 saatlik bir yolculuğumuz oldu Borovets'e kadar. Bu arada yolların son 45 dakikası hariç geri kalan kısmı tamamen otoyoldu. Çok konforlu bir şekilde ulaştık. Son 45 dakikalık kısım ise bölünmemiş yol, yani dağ yolu diyebiliriz. Bir diğer alternatif ise Sofya'dan araçla buraya ulaşmak. Borovets Kayak Merkezi Sofya'dan sadece 70 kilometre mesafede ve yaklaşık 1 saat 15 dakika sürüyormuş. Sofya Havalimanı'ndan transfer yapan firmalarda mevcut. 4 kişilik özel bir transfer tek yön için 75 euro. Evet, pistlerden ve mekaniklerden bahsetmek istiyorum. Burada kayak operasyonu 1300 metre ile 2600 metre arasında. Toplamda 14 tane mekanik bulunuyor. Bunlardan 9 tanesi teleski, bir tanesi ise hemen arkamda bulunan, sizi 1300 metreden 2300 metreye çıkaran, gayet de hızlı işletilen eski bir gondol. Kalan 4 tane ise yine aynı şekilde hızlı işletilen 4 oturaklı telesiyejler. Bu mekanikler toplamda 58 kilometre kayış sağlayan pistlere bağlanıyor. Toplam burada 20 tane pist bulunuyor. Pistlerin büyük bir çoğunluğu orman arası olduğu için gayet keyifli. Aynı zamanda kaydığımız en uzun pist ise Musala Gezi pistiydi. 2600 metreden 1300 metreye kadar yaklaşık 9 kilometrelik orman arası çok keyifli bir kayış sağlıyor. Eğer buraya gelirseniz mutlaka Musala Gezi pistini denemenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda Borovets'te gece kayağı imkanı da bulunuyor. Yeni başlayanlar için de tavsiye edilen bir bölge var. Adını hemen şuraya bırakıyorum. Yeni başlayanlar için de o bölgedeki pistler gayet tatlı eğimli ve uygunmuş. Genel olarak pistler dik diyebilirim. Mavi pistler dahi yer yer çok efor gerektiriyor. Gayet keyifli pistler var. Biz kaymaya devam ediyoruz. Konaklamayla devam edeceğim. Konaklamadan bahsetmek istiyorum. Köy merkezinde bolca konaklama opsiyonu var. Otellerin bir kısmı pistlerin hemen yanı başında, bir kısmı ise yürüme mesafesi. Biraz daha uzak olan oteller ise sizi ücretsiz servislerle pistlere götürüyorlar. Konaklama fiyatları gayet uygun. Kişi başı gecelik konaklama fiyatları 25-30 Euro'dan başlıyor. Yarım pansiyon konaklama isterseniz kahvaltı ve akşam yemeği dahil konaklamalarda kişi başı gecelik 50 Euro'dan başlıyor diyebilirim. Bu arada pistlerin hemen önünde bulunan lüks oteller de mevcut. Bunların da fiyatları gecelik 150-200 Euro bandına çıkıyor. Biraz da yeme içme ve eğlence opsiyonlarından bahsetmek istiyorum. Hemen arkamda görmüş olduğunuz gibi pistlerin kenarında oteller ve bu otellerin altında restoranlar bulunuyor. Bansko ve Pamporova kadar fazla değil bu arada pist kenarında yeme içme opsiyonları, ancak yeteri kadar opsiyon bulunuyor.
ana yemek, içecek ve kahve içeren bir öğün aşağı yukarı 20-30 leva bandında, yani 10-15 euro gibi düşünebiliriz. Şehir merkezinde ise hem restoran hem de bolca pub opsiyonu var. Aynı zamanda buraya 7-8 kilometre mesafedeki köyde de, adını buraya bırakıyorum, bolca mehana dedikleri Bulgar meyhanesi varmış. Bulgaristan'daki diğer merkezlerde olduğu gibi yine burada da et yemekleri bolca bulunuyor ve kuzu çevirme gibi bir yemek de en meşhur yemek diyebilirim. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim, benim en sevdiğim şeylerden birisi de patates kızartmasının üzerine böyle krem peynirle beyaz peynir arası bir kıvamda peynir koyuyorlar. Gayet de güzel oluyor, yakışıyor. Evet, öğlen molası verdik. Daha sonra kaymaya devam edeceğiz. Skipes'ten, derslerden ve ekipman kiralamadan bahsedeceğim. Görüşmek üzere. Evet, gelelim Skipes, kayak dersi ve ekipman kiralama konularına. Skipes konusunda burası Türkiye'ye göre birazcık daha pahalı kalıyor ve aslında Avrupa'ya yakın bir Skipes fiyatı var. Günlük Skipes 2023-2024 sezonu için 90 leva, yani yaklaşık olarak 45 euroya tekabül ediyor. Eğer 3 gün veya üzeri bir Skipes alırsanız bu 40 euroya doğru biraz daha ucuzlayarak devam ediyor. En ucuz da 6 günlük aldığınızda oluyor. Ders konusuna gelirsek Avrupa'daki merkezlerdeki gibi Borovets'te de grup dersleri mevcut. Öğleden önce 4 saat olacak şekilde 3 günlük grup dersi için de fiyat 85 euro. Köy merkezinde ve pistlerin başlangıç noktasında çok sayıda ekipman kiralamacı var. Gördüğüm kadarıyla her seviye ekipman kiralamak da mümkün Borovets'te. Ekipman kiraları da yaklaşık olarak 10-15 euro civarından başlıyor. Yarış seviyesi ekipmanlar kiralamak isterseniz bu fiyat biraz daha artıyor. Gördüğüm kadarıyla da ekipmanların hemen hemen hepsi gayet güzel ve bakımlıydı. Kaymaya devam ediyoruz. Artık günün son kayışları diyebilirim. Biraz sonra aşağıda görüşmek üzere. Evet, hafta sonu için geldiğimiz Bulgaristan Borovets Kayak Merkezi seyahatimizin sonuna geliyoruz. Videoyu kapatmadan önce burayı Bansko ile kıyas etmek istiyorum. Malum Bansko Bulgaristan'ın en büyük ve en meşhur kayak merkezi. Gelecekler için Bansko mu Borovets mi kıyaslaması belki faydalı olur diye düşünüyorum. Öncelikle buranın Bansko'ya göre avantajı yolunun 1 saat daha kısa olması. Eğer uzun gidiyorsanız çok bir fark yaratmayacaktır. Ancak bizim gibi hafta sonu için geliyorsanız yoldan 1 saatlik bir avantaj fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Öte yandan yine Borovets'in Bansko'dan daha iyi olduğu konulardan birisi de köy merkezinin aslında pistlerin bittiği noktada bulunuyor olması. Bansko'da pistler köy merkezinden daha yukarıda bir noktada bulunduğu için sabahları gondola binip pistlere ulaşmak gerekiyor. Burada böyle bir ihtiyaç yok. Öte yandan pistlerin kenarındaki yeme içme opsiyonları anlamında hem Pamparova hem de Bansko Borovets'ten daha fazla opsiyon sunuyor. Bu anlamda birazcık daha diğer kayak merkezlerinden geride kaldığını söyleyebilirim. Yine eğlence ve gece hayatı anlamında kıyas ettiğimizde burası Bansko ile kıyas olur bir noktada değil. Bansko çok daha hareketli, aynı zamanda daha da büyük bir köy. Özetle ilk defa Bulgaristan'a kayağa geliyorsanız Bansko'yu tercih etmeniz belki daha uygun olabilir. Ancak Borovets Kayak Merkezi de gerçekten gelmeye, ziyaret etmeye değer bir yer. Biz bu gelişimizde bütün pistlerden faydalanamadık. Çünkü şu an Mart'ın ilk günleri ve sıcak geçen bir sezon olduğu için bazı pistler kapanmış. Taş çıkan yerlerde olmuş. Hatta kayağımın altı geçtiğimiz hafta Erciyes'te çizilmişti. Bu hafta burada da yer yer hasarlar aldı. İstanbul'a döner dönmez kayağımı bakıma götürmeyi planlıyorum. Vesileyle
kayağımı bakıma götüreceğim Pro Shop'a da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Pro Shop bu sezon bize ekipman konusunda destek sağlıyor. Siz de kayağınızı bakıma götürmeyi düşünüyorsanız Pro Shop'u değerlendirin derim. İşinin ehli, uzman bir ekip tarafından kayaklarınıza hasar vermeden bakım yapacaklarına eminim. Ben kayağa başladığım günden beri kayaklarımı bakıma Pro Shop'a götürüyorum diyeyim ve videonun sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olarak Kayağa Gidelim'i desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki seyahatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.